Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda sizinle bu çok şık saç bandını çalışacağız. Fiyonklu. Bunun kullanımı burası tepeye gelecek. Şu kısım arkaya. Buradan sıkıştırma yapabiliriz. Eğer bunu öne gelmesini istiyorsak fiyongumuzun, o zaman şuradaki artırmayı daha dar yapmamız gerekiyor. Bunun açık halini de göstereyim ben size. Bakın arkadaşlar böyle. Bunu direkt delikten geçiriyoruz. Şöyle de elimizle düzeltip fiyongumuzu yapıyoruz. Şimdi ben bunun anlatımı için şöyle bir bebe yünü, yumuşak bebe yününden ve 4 numara şişimizden başlıyoruz. Ben şöyle 4 sıra haroşamı ördüm. Başlarken 4 sıra öreceğiz. 18 ilmek attım. 4 diş haroşayı ördüm. Şimdi bunun şöyle kesmeye başlayacağız iki yanlardan. Önce fiyongumuzun ilk kenarını yapıyoruz. Bir, iki, üç, 4 ilmek ördüm. Şu ikisini bir alıyorum. Bu sonumuzda 6 ilmek kalana kadar burayı örüyorum. 2, 4, 6. Bu ikisini kesiyorum. 4 haroşamı örüyorum. Arka tarafında hiçbir şey yok. Hepsini haroşa örüyorum. Ön tarafa geldiğimde yine 4 haroşa örüyorum. Şu iki ilmeği kesiyorum. Aradakileri örüyorum. İki ilmeğimi kesiyorum. 4 haroşa örüyorum. Arka tarafını direkt haroşa olarak geçiyorum. Bu ön yüzde kesme işlemimiz arada 9 ilmek kalana kadar devam edecek. Dört haroşamı ördüm. Kestim. Eğer bunu daha küçük bebekler için yapacaksak 18 ilmekle değil daha az ilmekle başlayıp fiyongo yapabilirsiniz. Tekrar ön yüzdeyim. 4 ilmek ördüm. Kestim.
Ve 2 kesmemiz yan yana geldi. Bir daha kesiyorum. 4 ilmeği örüyorum. Son kesmemizi yapacağız. Yine 4 ilmeğimi ördüm. Bu arada yan yana gelen 2 ilmeği birlikte alıyorum. 4 ilmeğimi ördüm. Bakın. Kese kese 9 ilmeğe indim. Şimdi bunu bir 4 diş haroşa olana kadar öreceğim. Hiçbir şey yapmadan. Bakın fiyongumuzun bir tarafı oldu. 18 ilmek başladım. 4 diş sonra kenarlardan 2 kese kese 9 ilmeği indim. Onu da 4 diş haroşa yaptım. Şimdi şu ortadaki tek ilmekten artırmaya başlayacağız. Bakın artırmalar her 4 sırada bir olacak. Ben 4 haroşaların arasına 2 sıra ters, 2 sıra düz ve tersler koyarak bir model koydum. Bu arayı istediğinizi yapabilirsiniz. Direkt haroşada örebilirsiniz. Yalnız artırmalarımızı şu düz sıralarda yapacağız. Ters sıralarda hiçbir şey yapmayacağız. 4 sırada bir artırmış olacak. Ben bunu 35 ilmeğe kadar çıktım. Fakat bunun fiyongu öne gelsin istiyorum. Onun için artırmamı daha az yapacağım. Şimdi artırmayı göstereyim arkadaşlar. Dört haroşamı ördüm. Şuradan hemen bir tane alıyorum. 1 2 ben bir tane daha aldım. İlk artırmamız böyle tek ilmek olduğu için arası. Arada 3 ilmeğimiz oldu. 4 haroşamı örüyorum. Arka tarafına geliyorum. Yine 4 haroşamı 3 4 aradaki 3 ilmeğimizi şöyle ters örüyorum ki öne düz çıksın. Sondaki 4 ilmeğim
Dönüyorum. Önce şu 4 ilmekleri hep örüyoruz. Ördüm. Bakın düz sıra. Ters sıradayım. Bunda artırma yok. Bu 3 ilmeği ters örüyorum. İpi çeviriyorum. Ben haroşayı düzden örüyorum. Tabii ki siz tersten örüyorsanız bu sırayı direkt ters öreceksiniz. Tabii burada ters ördüğümüz için şimdi bu ilmeği 3 ilmeği düz örüyorum. 3 düz ördüm. Haroşayı da önden ördüğüm için devam ediyorum. Şimdi 2 düz 2 ters düz sırasındayız. Yine artırma yapacağız. 3 4 ilmeğimi ördüm. Artık ben artırmaları ister alttan kenardaki ilmeğin altından ilmek alarak yapabilirsiniz. Ya da benim gibi önce bir ördüm. Aynı ilmeği çıkarmadan bir de arkasından ördüm. Bir tane aradaki ilmeği ördüm. Sondaki şu ilmeğin önce bir kere örüyorum. İşten çıkarmadan bir kere de öbür tarafından. Artırmamızı yaptık. Haroşamı örüyorum. Ön taraftaki düz ilmeklerimi örüyorum. Tekrar haroşamı örüyorum. Bakın 4 haroşa arada ilmeğimiz 5 oldu. Bu sıra ters sırayı yapacağımız için arada ters yapacağımız için artırmamız yok. Eğer bunu haroşa yapıyorsanız sayarak gidin. Dört. Burada bütün ilmeklerimi örüyorum. Evet bakın. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Şimdi düz sırasındayız. Yine artırma yapacağım. 4 haroşamı örüyorum. Hemen ilk düz ilmeğin bir önünden ördüm. Çıkarmadan bir de arkasından. Aradaki düzlerimi örüyorum. Bir önünden ördüm ilmeğin, bir de arkasından. Şimdi bir dahaki sıra ters sırası 2 sıra ters yapacağım. Yani ters gidip geleceğim, artırma olmayacak. Her düz sıralarda artırma yaparak, yani 4 sırada bir artırma yaparak yeşilde 35 ilmek vardı. Ben bunu daha dar yapacağım. 25 ilmeğe kadar artırmamız devam edecek. Evet arkadaşlar. Ben artırmamı 25 ilmeğe kadar yaptım yanlardan. Sonra 24 dişte hiç artırmadan ördüm. Dümdüz. Bu sanırım 10-12 yaşlarında bir kız çocuğu ne olur. Eğer kendimize büyükler için yapmak istiyorsak 8-9 diş daha devam edelim şu düz tarafı. Ben şimdi hemen kesmesini de göstereyim diye kısa tuttum. Bunu istediğiniz uzunlukta baş çevresine göre örebilirsiniz. Şimdi kesmesi için 4 haroşamı ördüm. Bakın düz sırası burası.
2 sıra düzümüz var burada. Artırmaları düz sırada yapmıştık. Kesmelerimizi ters sıralarda. Daha düzgün duruyor. İkisini bir aldım, kestim. Aradaki terslerimi örüyorum. Haroşadan önceki 2 ilmeği kesiyorum. Haroşamı örüyorum. Kesmelerimiz de yine 4 sırada bir olacak. Şimdi aradaki düz sırada kesmemiz yok. Başlarken artırmalarımızı hep 2 düz sırada yapmıştık. Fakat kesmelerimiz daha düzgün olsun diye düz sıralarda değil, 2 ters yaptığımız sırada kesme yapıldı. Evet, düzümü ördüm. Bu sıra kesme yapmadık. Şimdi ters arada, yani başta haroşalarımız var, aramız ters. O sıraya geldiğimizde 2 ilmeği baştan kesiyoruz. Aradakileri örüyoruz. Yani 4 sırada bir kesme işlemimizi yapmış oluyoruz. Bu 10 ilmeğimiz kalana kadar devam edecek. Başlarken hatırlıyorsanız 18 ilmek başladık, 9 ilmeği indik. Fakat bunda bir ilik yeri açacağız. Diğer fiyongomuzun geçmesi için. Onun için 10 ilmekte bir ilik açacağız. 10 ilmeğimiz kaldığı zaman ilik açacağız.
arkadaşlar. Şimdi başımızda 4 ilmek, sonumuzda 4 ilmek, aramızda 3 ilmek var. Bunun bir tanesini kesiyorum. Tekrar kesmem lazım ama kesmiyorum. Çünkü ilik açacağız. Örüyorum bunu. 2 tane tersimiz var. 4 haroşamı ördüm. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim. Artık kesmeden 2 diş haroşa örüyorum. Başlarken 4 dişimiz vardı arada, boğum yerinde. Onun 2 tanesini öreceğim. İki tanesini de ilikten sonra. Evet, 2 dişimiz oldu. Şimdi 4 tane haroşamı ördüm. Pardon, 3 tane haroşamı ördüm. 3, pardon, 4 ördüm. 4 de burada. Şu 2 ilmeği keseceğim. Kestim. Aynı zamanda artırıyorum. 2 kestim, 1 artırdım. 4 tanemi örüyorum. Bu bir kesmelik şeyi küçük zannetmeyin. Aradan geçtikçe çok esniyor sonra deliğimiz. Şimdi 2 diş daha örüyorum. Bakın ilik yerimiz. Bu takıp çıkardıkça oldukça esniyor. Yeterli oluyor yani bir tane. İki, üç, dört, beş, altı, sekiz, dokuz, 10. Evet. Bir iki diş daha ördüm. Şimdi artırmaya başlayacağız. Yine 4 tane haroşamı örüyorum. Şu bir ilmeği ister böyle artırın, isterseniz ilk şu ilmeği ördüm, bir de arkasından örüyorum. Tekrar artırıyorum. 4 haroşamı ördüm. Sayımız 18 ilmeğe ulaşana kadar bu işlemi yapacağız. Ön yüzlerde artırma yapacağız. Fiyongumuzu ilk keserken 9 ilmekti, şimdi 10 ilmek. Çünkü bunun arasından geçeceği için biraz bu geniş olması gerekiyor. Bir ilmeklik. Pardon, artırmayı unuttuk. 2, 4. Tekrar artırıyorum. Aradakileri örüyorum. Sondaki 4 haroşadan önceki ilmeğimden tekrar artırıyorum. Ta ki 18 ilmek olana kadar bunu yapıyorum. Arka taraflarını normal örüyorum. Ön taraflarda artırma yapıyorum.
Şimdi hem artırmamızı yapalım hem sayımızı sayalım. 2, 3, 4 haroşa. Artırdım 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, artırdım 14, 15, 16, 17, 18. Evet, 18 ilmeğimiz oldu. Ön yüze gelince kesmemizi yapacağız. Evet. Daha sonra bu iplerimizi saklayacağız arkadaşlar. Bakın. Bunun böyle küçük gibi göründüğüne bakmayın. Takılınca bayağı esniyor. Buradaki deliğimiz de öyle. Örgümüz bitti. İplerimizi saklayacağız ve geçiriyoruz. Bakın. Bu küçüğü arkadaşlar. Sanırım 8-9 yaşında kız çocuklarına olur. Bu da büyüğü. Bakın taka çıka bu deliğimiz bayağı büyüyor. Onun için çok fazla büyük yapmayın, yoksa saçımızda durmaz. Bu da minyatürü. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.